heyecanlıyım. Böyle gençlerle bir arada olmak benim için çok kıymetli ve değerli. Çünkü hepiniz birer mücevhersiniz ve işlenmeyi bekliyorsunuz hayatın içerisinde. Ben ressam ve mücevher tasarımcısı Elif Erdem. Size hayatımla ilgili ufak birkaç anekdottan bahsetmek istiyorum. Ben çok hareketli ve zıpır bir öğrenciydim aslında. Ve çocukluğumdan beri bana hep sorduklarında ne olmak istiyorsun dediklerinde ben sanatçı olmak istiyorum derdim. Bilinirlik istiyorum ve tarih sahnesi beni yansıtsın istiyor derdim. Bunu 3 yaşından beri böyle söylüyor olmam gerçekten çok ilginç. Ben de niye öyle dediğimi bilmiyorum ama bunu bilinçaltım herhalde zamanla niye söylediğime dair bana bunları yaşattı. Okul yıllarındayken o kadar zıpırdım ki dersleri çok fazla dinlemezdim. Sadece geçmekti benim hedeflerim ve ders kitaplarına genelde resim yapardım. Benim keşfetmemi sağlayan iki önemli kadın var hayatımda. Bir tanesi annem, beni sürekli destekleyen. İkincisi de hepinizin tanıdığı, benim de resim hocam olan Zülfiye Demir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benimle çok uğraştı ve güzel sanatlara hazırlanmadan önce güzel bir eğitim aldım. Üniversiteyi kazanacağım zaman bir sürü üniversite güzel sanatlar sınavlarına girdikten sonra bir okulda karar kıldım sonunda. Ve bizim zamanımızda mülakatla giriliyordu. Sınavı kazandım birincilikle. Mülakata girdiğimde o dönemki hocam Zekiye Sarı Kartal bana dedi ki başarı nedir? Ben tabii 16 yaşındayım. Başarıya giden her yol bir baktı dedi. Emin misin dedi. Eminim dedi. İstemediğin şeylerle karşılaşabilirsin. Yine de kabul ediyor musun dedi. Hayır dedi. Negatif olan her şeyi hayatımda pozitife çevireceğim ve gerçekten de öyle oldu. Üniversiteye gittiğim senede yine bana o eğitim yetmiyordu ve daha fazlasını istiyordum. Çünkü resim yapmak sadece resim yapmakla da kalmıyor. Biraz donanıma ihtiyacımız var ve üniversitelerde size resim yapmayı öğretiyorlar. Pazarlamasını öğretmiyorlar insan ilişkilerini. Bunun için hayatta IQ'nuzu geliştirmeniz gerekiyor. Üniversitenin 2. senesinde çok ünlü bir ressamın yanında asistan olarak girdim. İşe ilk başladığım zamanlarda bana sadece fırça temizletip boya karıştırıyorlardı. Aradan bir sene geçtikten sonra hocama dedim ki bana niye dedi resim yaptırıyorsunuz? Eğer dedi bir iş öğrenmek istiyorsan işin mutfağına girmen gerekiyor ve sen şu an mutfağındasın dediler. Ve orada 5 sene boyunca çalıştım ve gün sonunda orada da resim yapmaya başladım ve resmim çok gelişmişti. Ama bu da benim için yeterli değildi ve bir gün yine şans ve ailemin desteğiyle İngiltere'ye gittim ve oraya gittiğim zaman hayatımın breaking point'i diyebilirim, kırılma noktası oldu. Çünkü oradaki galerilerdeki sanatçıları görüp galerilerle dirsek teması kurmak benim için çok apayrı bir tecrübeydi. Hayat çok hızlı ilerliyordu ve ilk sergimi açmam gerekiyordu. Daha sonra Türkiye'ye döndüğümde ilk sergimi açtım ve galericilerin ve Türk toplumundaki sanatın anlamını çözümlemeye başladım. Çünkü benim için aslında tanınır olmanın en önemli hedefi başarı. Başarı da sadece bir amaç değil arkadaşlar. Başarı uzun bir yolculuk, bir süreç. Yani bir sergi hazırlama süreci, o resmi yapmanız, o resmin yanına ekleyecek olan resimler, o sergi gününe kadar olan süreç bazen boya alacak paranız bile olmayabiliyor. Resmi yaparken o resmi kime satacağınızı bilmiyorsunuz. Çok uzun, meşakkatli bir yol. Mesela ben üniversite zamanlarında çok disiplinli bir öğrenci değildim, hatta ilkokul ve lisede, ama resme başladıktan sonra anladım ki aslında ben çok disiplinli bir öğrenciymişim ve 17 saat durmaksızın resim yapıyormuşum. Ve gün sonunda sergileri açtım ve Türkiye'de bu işi bağımsız sanatçı olarak yürütmeye karar verdim. Çünkü Türkiye'de sanat belli bir konjonktürün altında ilerleyemiyor. Sanatı yaparken sanat tarihini çok iyi bilmeniz lazım. Aynı zamanda modayı da bilmeniz gerekiyor ve mimariden de haberdar olmalısınız. Yani çok okumalı, çok araştırmalısınız. Bu sadece bir bölümü okumakla da yetmiyor. Dedim ki ben en iyisi mücevher eğitimi almalıyım ve yurt dışına gidip mücevher eğitimi aldım. Döndükten sonra mücevher resimleri yapmaya başladım ve bir gün yine çevremden birisi dedi ki Elif sana bir sergi açalım mı? O sergi benim hayatımın dönüm noktası oldu. Çünkü sergiye katılırken hiç param yoktu ve yürüyerek gitmiştim sergi salonuna. Sonrasında o kadar çok bütün resimleri satıldığı ve beğenildi ki ilk defa orada başardığımı hissettim ve ertesi gün uyandığımda dedim ki evet Elif, o kan ter ve gözyaşı değdi ve çok güzel bir başarı sağladım. Daha sonrasında bu başarı size çevreyi ve o çevrede size yeni teklifler sunuyor.
Fransa'da bağımsız sanatçıların da olduğu, daha önce Picasso, Salvador Dali gibi sanatçıların da yer aldığı Le Solo de Independence diye Bağımsız Sanatçılar Derneği var. Oraya katıldıktan sonra orada benim hayatım tamamen değişmeye başladı. Çünkü eserlerimi orada dünya sahnesinde sergiliyordum ve Türkiye'deki gibi belli bir konjonktürde değil, gerçekten sanata kıymet veren, gençlerin önünü açmaya izin veren insanlarla dolu bir topluluktu. Ve akabinde de bana Floransa Bienali teklifi geldi ve 18 Ekim Floransa Bienali'ne katılacağım. Bunlar bir süreç, başarı bir süreç aslında hayatınızda. Çok fazla yorulacaksınız ve çok fazla çalışmak zorundasınız. Hangi işi yaparsanız yapın çok fazla çalışmanız ve donanımlı olmanız gerekiyor. Picasso'nun çok sevdiğim bir sözü var. Her çocuk sanatçı olarak doğar ama sanatçı kalması asıl mesele budur. Eğer hayatınızda sanat varsa, bir kitap okuyorsanız, iyi bir film izliyorsanız, güzel bir müzik dinliyorsanız, bu sizin ruhunuzu terbiye ediyor demektir. Ve ruhunuzu terbiye ederken merhametli ve vicdanlı insanlar, empati yapan insanlara dönüşüyorsunuz. Bunların hepsi çok önemli. Çünkü iyi bir doktor, iyi bir öğretmen, iyi bir anne bile olmak için aslında en önemli şey bu sıfatlara sahip olmak. O yüzden sanatı hayatınızın hiçbir yerinde eksik etmeyin ve sanatçı olmak istiyorsanız gerçekten bununla ilgili çok çalışın ve ışığınızı parlatın ve kimsenin sizin etkilemesine, ışığınızı karartmasına izin vermeyin. Çünkü resimde en önemli şey aktır, insan vücudunda da omurga. Siz eğer kararlı olursanız, kendinizde inancınız devam ederse, her gün o inançla hayata devam ettiğinizde inanın etrafınızdaki bütün insanlara da kendinizde ve yaptığınız bir şey inandıracağınızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum.